Merhabalar, selamlar, saygılar. Hoş geldiniz YouTube kanalımıza dostlar, güzel insanlar. Merhabalar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo video. Pueden disfrutar de nuestros videos con subtítulos en español. Biz uzun süredir Arjantin'de video çekiyoruz. Bundan önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Videolarımız var. Ama şunu hiç yapmadık. Biz Arjantin'e neden geldik ve biz kimiz? Burada ne yapıyoruz? Niçin geldik gibi Arjantin'de veya işte yaşayabiliyoruz mu? Bu konulardan bahsetmek istiyoruz. Özellikle kendimizden bahsetmek istiyoruz. Biz daha önce YouTube'da videolar çektik. Aşağılarda görebilirsiniz bu videoları. Ama hiç kendimizden bahsetmedik. Biz Arjantin'de ne yapıyoruz? Arjantin'e niçin geldik? Biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Hem sizinle daha iyi bir şekilde tanışmış oluruz diye düşündük. Aynen. Biz 4 kişilik çekirdek bir aileyiz. 2 çocuğumuz var. 2 yıldır Arjantin'de yaşıyoruz. 2 yıl ne çabuk geçti bilmiyorum ama yaklaşık evet bir ay sonra tam 2 yıl olacak Arjantin'de yaşıyoruz. Biz çocuklarımız için Arjantin'e göç ettik. Onların daha özgürce yaşayabileceği, birçok olanağa daha kolaylıkla ulaşabilmeleri için, artı yeni bir kültür, yeni bir dil öğrenmeleri için Arjantin'e göç ettik. Şimdi biraz heyecan olabilir videoda, kusura bakmayın, sürekli video çektik ama insan kendinden bahsederken yine de bir heyecan oluyor. Evet. Kelime sürçmesi olabiliyor. Şimdiden özür dileriz onun da. Biz 2 yıldır buradayız Arjantin'de. Biz özellikle çocuklarımız için geldik buraya. Arjantin'in geleceği daha parlak Türkiye'ye göre. Özellikle mesela Arjantin'in pasaportu çok güçlü bir ülke. Kıymetli bir ülke burası. Onun için Arjantin'e geldik. Eğitim süreci olsun, sağlık olayları olsun. Arjantin Türkiye'den biraz daha ileri bir seviyede. Özellikle eğitim konusunu bahsetmek istiyorum. Çünkü biz çocuklarımız için buraya Arjantin'e geldiğimiz için Arjantin'de eğitim tamamen ücretsiz. Yani devlet okullarının hepsi ücretsiz. Burada da özel okullar var. Evet. Ama devlet okulları ücretsiz ve gayet de güzel. Hem temiz ve eğitim seviyesi de çok iyi Arjantin'de. Üniversiteleri dünya sıralamasına girmiş bir vaziyette şu an. Evet. Bir kızımız var. Bir de oğlumuz var. Kızımız liseye gidiyor mesela. Oğlumuz da üniversiteye gidiyor. Onlar için dediğimiz gibi yeni bir kültür, yeni bir dil, daha özgür. Şimdi daha özgür konusu şöyle. Türkiye'de malum yani bu konulara girmek istemiyorum ama Türkiye'de istediğiniz şekilde fikrinizi beyan edemezsiniz. Edemiyoruz yani edemedik de. Ama Arjantin öyle bir ülke değil. Dışarıdan nasıl görüyorsunuz, Arjantin'i nasıl tanıyorsunuz bilmiyorum ama Arjantin gayet medeni, gayet insanları kibar, demokrasisi göründüğü gibi değil. Gayet güçlü demokrasisi var. Herkes kendi fikrini söyleyebilir, eleştirisini yapabilir. Başkanı, Arjantin başkanını eleştirebilir, hakaret etmediği sürece başkana mesela. Başkanın yanlışlarını söyleyebilir. Ama Türkiye'de bunu yapamazsınız, tutuklanabilirsiniz. Ama Arjantin öyle bir ülke değil. Öncelikle daha özgür bir ülke diye bahsediyoruz ya, bu konuda yani güçlü bir ülke, demokrasisi. Bunun dışında özellikle çocuklarla gelecek aileler için Arjantin 10 numara bir ülke. Öyle mi? Eğitimden evet. bahsediyorum ya ben mesela Eğitimi sürekli. güzel, yani rahat yaşanabilecek bir ülke. Özellikle çekirdek ailelere buradan seslenmek istiyorum. Arjantin'de aile olarak yaşayabilir misiniz diye hiç endişe etmeyin. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklarınız burada gayet iyi bir şekilde eğitim alabilir. İster devlet okuluna yazdırabilirsiniz, ister özel okula yazdırabilirsiniz. Bu sizin maddi imkanınıza, tercihinize bağlı. Özel okul da var, devlet okulu da var. Hem İspanyolcasını geliştirmiş olur, yani öğrenmiş olur. Bir dili daha olur, Türkçe olur. Mesela bizim çocuklarımız hem İngilizce biliyor, İngilizceleri gayet iyi. Bunun yanında da ikinci bir dil olarak da İspanyolcayı öğrenmiş olacaklar. Çok fazla konuşulan bir dil İspanyolca. Tabii canım, dünyada ikinci sırada
en çok konuşulan dil İngilizce, İspanyolca, Çince mesela. Ben öyle biliyorum en azından. Bir de ben hep şöyle öğrendim, duydum. Atalarımız, büyüklerimiz hep şunu söyledi. Bir dil, bir lisan daha doğrusu, bir lisan, bir insan diyorlardı. Gerçekten de öyle yani. Burada İspanyolcayı da öğrenmiş olsalar çocuklarınız mesela, çok farklı olmaz mı sizce? Yani İngilizce bildiğini düşünün, İspanyolca bildiğini düşünün. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra hiçbir iş yapmamış olsalar bile 3 tane dilleri olacak. Bununla her türlü dünyanın her ülkesinde, Amerika'da dahil, bir iş yapabilirler. Yani dediğim gibi şöyle, kendi düşüncem şöyleydi. Biz Arjantin'e nasıl geldik? Yani Arjantin ne alaka, işte dünyanın sonundaki bir ülke. Ya nereden buldunuz falan diyenler oldu. Soran da oluyor. Buraya gelmeden önce çok düşündüm. Hangi ülkeye gidebiliriz? Hangisi Türkiye şartlarına daha uygun, daha mantıklı, daha ulaşılabilir, gitmesi daha kolay bir ülke. YouTube'da böyle videoları izlerken bir tanesinin böyle Arjantin videosunu gördüm. Arjantin hiç aklımın ucunda yok. Yani hiç düşünmediğim bir ülke. O videoyu izledikten sonra Arjantin'in coğrafyasını çok sevdim. İklim şartlarını falan çok sevdim böyle. O kadar güzel yerleri var ki ben gezmeyi çok seviyorum şahsi olarak. Eşim de keza öyle. Devam ettim videoları izlemeye, Arjantin'le ilgili videolar izlemeye devam ettim. Sonra detaylarına girmeye başladım Arjantin'in. İşte yaşayabilir miyiz? Ya biz bir Türk olarak gitsek Arjantin'de ne yapabiliriz? Yaşayabilir miyiz? Bunlara baktım. Birçok insanın burada YouTuber'cu gençlerin böyle videolarını izledim. Çok hoşuma gitti ülke. Sonra eşime dedim ki bir gün kahvaltı yapıyoruz böyle. Hadi dedim Arjantin'e gidiyoruz. Aynen. Arjantin mi, ne alaka Arjantin ya falan dedi. Anlattım eşime. Sonra eşim işte al bu videoları biraz izle, istiyorsan bir fikir sahibi olursun falan dedim. Senin Aynen. de hoşuna gitti değil mi o zaman? Güzel, evet. Dedim o zaman. Videolardan bile belliydi güzel olduğu. Sonra dedim hadi dedim topla çantaları, valizleri, Arjantin'e gidiyoruz. Planımızı yaptık. İşte nasıl gideceğimizi, uçak biletlerini falan ayarladık. Şöyleydi böyleydi, pasaportlarını falan ayarladık. Ondan sonra işte biletlerimizi falan aldık. Arjantin'e geldik. Planlı geldik ama plansız gelmedik. Evet. Araştırdık, bayağı araştırdık. Birçok ülkeyle kıyasladık. Aslında bizim şuydu beklentimiz, bir ülkeden beklentimiz. Hani kimisi gideyim orada çalışayım, kazanayım, işte geleyim ülkemde ev alayım, araba alayım gibi beklentisi vardır. Bizim beklentilerimiz çocuklarımız daha rahat yaşasın. Daha bir şeyler daha kolay erişilebilir olsun. Biz daha çok böyle sosyal yaşam odaklı ülke araştırdık açıkçası. Ve buraya gelip gördükten sonra da aslında yaşamlarımız birbirine çok benziyor. Kültürel olarak hem çok benziyoruz hem de hiç benzemiyoruz. Bence çok benziyoruz. Arjantinliler ve Türkler, bunu 2 yıllık tecrübeye dayanarak söylüyorum, samimi söylüyorum. Acayip çok Türklere benziyorlar. Birçok huyu %95 böyle Türklere çok benziyorlar. Mükemmel insanlar. Ne bu benzerliklerimiz mesela? Onlar da çok sıcakkanlılar. Siz onlara saygı duyduğunuz sürece, onlarla birlikte kültürlerini paylaşarak yaşadığınız sürece gerçekten size içtenlikle karşılıyorlar ve kucaklıyorlar. Size ellerinden geldiği müddetçe yardımcı olmaya çalışıyorlar. Güzel yani. İşte bunu bilmiyorduk. Buraya gelince 2 senenin sonunda öğrendik Evet. yani. Burada Ve yaşarken öğrendik biz bir bunları. bir kez daha iyi ki Arjantin'e gelmişiz dedik. Yani Evet, bu 2 yılın sonunda hani memnun musunuz diye sorarsanız gerçekten memnunuz. Böyle tam isabetli bir karar vermişiz. tam eşimin dediğini söyleyecektim. Tam 12'den atmışız yani. Ülke güzel. Ekonomik şartları da birbirine çok benziyor Arjantin'in. Onu da söyleyeyim. Neden geldiğimizi anlattık. Biraz da yüzeysel olarak Arjantin'den bahsedelim o zaman. Madem öyle konuya girdik. Ya birçok şeyimiz benziyor dedik ya. Ekonomimiz de çok benziyor ama şunu ben ekonomiyi az çok anlıyorsam özellikle şunu söylemek istiyorum. Arjantin yeni başkandan sonra çok hızlı toparlanmaya başladı. Mesela bence Türkiye'yi ekonomik olarak yakında geçer Arjantin. Çünkü çok iyi şeyler yapıyor yeni başkan. Çok çalışıyor.
Arjantin'i kalkındırmaya çalışıyor. Mesela biz geldiğimizde özet söyleyeyim. Ekonomiyi anlamayanlar için uzatmayayım. Enflasyon Arjantin'de 2 yıl önce %300 civarındaydı. Şimdi bugün itibariyle yıllık enflasyon %30 oldu. %31'de falan. %300'den 2 yıl içerisinde adam %31 enflasyona düşürdü. Bu mükemmel ötesi bir, tabiri caizse bir devrim yani. Onun için bence Türkiye'yi geçer Arjantin yakında. İnşallah ülkemiz de toparlanır, daha iyi bir noktaya gelir. Ben sanmıyorum ama inşallah gelir. Şimdi dostlar, güzel insanlar, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Son cümlelerimi söylemek istiyorum. Dediğimiz gibi Arjantin'e gelmeden önce çok inceleyip sık dokuduk, araştırdık, karar verdik, Arjantin'e geldik. 2 yıl geçti. Bu 2 yılın sonunda Arjantin'e geldiğimize pişman mıyız? Asla pişman değiliz. Hayatımızda verdiğimiz en iyi kararlardan, en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Burada yaşadığımız deneyimlere bağlayarak bunu söylüyoruz. Dediğimiz gibi biz burada çok keyifli yaşıyoruz. Bir nevi de burada hiç böyle gurbetteymişiz hissi yaşamadık açıkçası. Hani bazen videolarda görüyoruz ya gurbetteyiz, kimseyle konuşamıyoruz, edemiyoruz diye, ama buranın insanları o kadar sıcakkanlı ki sizi asla gurbette hissettirmiyorlar. Herkes evde, mesela çok sıkıldınız, bir parka, bahçe çıktığınız zaman böyle gülen yüzleri görmek, onlarla böyle ufak da olsa sohbet etmek güzel. Sıcakkanlılar, içtenlikle karşılıyorlar. Bak, herkes parktayız şu an. Videoyu parkta çekiyoruz. Bak, adam Evet. sporunu yapıyor. Orada bayanın bir tanesi sporunu yapıyor. İki tane genç şurada karşımızda oturmuş matelerini içiyor. Keyifli bir ülke, yaşanılabilecek bir ülke. Özellikle çocuklu aileler, dediğimiz gibi aklınızda bir soru işareti varsa Arjantin. Biz Buenos Aires'te yaşıyoruz. Burayı deneyimledik. Bundan yola çıkarak fikirlerimizi söylüyoruz tabii ki. Burası ciddi anlamda yaşanılabilecek bir ülke. Evet dostlar, Türkiye'den gelmek isteyen, Arjantin'e gelmek isteyen dostlar, güzel insanlar, özellikle ailelere sesleniyorum. Arjantin hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, Arjantin'le ilgili nasıl vatandaşlık alabilirim, oturumu nasıl alabilirim, bize özelden yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışacağım size bu konuda. Bazen de böyle videolar çekiyoruz. İşte Arjantin'le ilgili bilgi arayan insanlar için genellikle, yani bilgilendirici olsun, gördüğümüzü, deneyimlediğimizi bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Ve söylemek istiyorum. Bu yolda bizi desteklerseniz abone olarak, videolarımızı beğenerek ve yorumlarınızı bırakarak çok mutlu oluruz. Evet güzel insanlar, izleyenler, emek veriyoruz. Gerçekten video çekmekte bir zaman ve emek istiyor. Kolay değil ya. Kamerayı karşısına koyuyorsun. İnsan böyle Ben çok geriliyorum mesela bazen kamera geriliyor. karşısında Yanlış bir şey. konuşurken. Evet, yanlış bir şey söyleriz, bir şey olur falan. Yani kolay değil. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Desteğiniz önemli bizim için. Biz de sorularınız olursa elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Arjantin'le ilgili her şeyi çekiyoruz. Parklarını, sokaklarını, Eğlencelerini. Arjantin gündemini, Evet. işte nasıl vatandaşlık alabileceğinizi, oturum alabileceğinizi, her şeyi çekiyoruz. Kendimizle ilgili videolar çekiyoruz. Eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız. Arjantin'i İlerleyen zamanlarda, tanıtmaya çalışacağız. Evet, Buenos Aires'in dışına çıkarak görmek istediğimiz birçok yer var. Hatta videoların altına yorum yapıyorlar. Burayı da görmelisiniz. İşte Cordoba'sı, Mendoza'sı, neresiydi, bir yer daha vardı. Mar del Birçok Plata. yerden videoların altına yorum yazıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Oraları da inşallah en kısa zamanda böyle gezip videoya çekebiliriz. Çok güzel yerler var. Çok süper videolar gelecek. Göreceksiniz, yani videoda anlattığımızı göreceksiniz. Bunlar haklıymış diyeceksiniz yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına veyahut da özelden DM'den belirtebilirsiniz. Söyleyeceğim bir şey var mı? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkese tekrar selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hoşça kalın.